Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle elimde görmüş olduğunuz bu yeşil kadife döşemeli koltuğumuzu yapacağız birlikte. Fazla detayı olmayan 4 parçadan oluşan bir koltuk bu ürünümüz. Sözü daha fazla uzatmadan ürünümüzün yapımına geçelim birlikte. Öncelikle ölçülerine göre çizim yaptığımız koltuğumuzun, kalıbını çıkardığımız koltuğumuzun görüntüsünü, çizimini kağıt kartona aktarıyoruz. Köpük kartona aktarıyoruz. Bu içerisinde köpük olan, iki tarafında kağıt olan kırtasiyelerden temin edebileceğiniz bir malzeme. Hacimli bir görüntüsü var, dokusu var. O yüzden bu ürünü kullanmak bu koltuk yapımlarında özellikle oldukça fazla işe yarıyor. Çizimimiz olduğu gibi şimdi bu kartonumuzun üzerine aktarıyoruz ve güzelce keseceğiz. Zaten bu koltuğumuzun yapımında çok fazla parça yok. Sadece sırt kısmı, yan kol kısmı ve iki tane de alt oturak kısmı olacak. Toplamda 4 parçadan oluşacak koltuğumuz. Evet, parçalarımızı kestik. Bunu kesmek birazcık zor olabiliyor. Arasındaki köpük toparlanabiliyor. O yüzden kenarlarına bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Yoksa döşemeyi uyguladığımız zaman buralardan çıkıntılar hoş görünmeyecektir. Öncelikle ben makasla fazlalıklarını alıyorum. Evet, bir prova ediyorum. Ölçülerimizde bir sıkıntı var mı diye. Bu şekilde birebir birbirini kapatıyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bu iki parçamızı tekrar kartonumuzun üzerine koyarak alt oturma kısmının ölçülerini çıkartacağım. Buradaki ölçülerimizin ikisi de aynı olacak. Sadece üzerine koyacağım parçada et kalınlığı olacağı için, ürünün genişliği olacağı için bir parça. O yüzden o payı da göz önüne alarak tamamen şekli kartonumuzun üzerine oturtarak çizip aynı şekilde cetvellerle ölçümümüzü yaparak oturma alanını belirlemiş oluyoruz. Hem içeriden hem de dışarıdan çizim yaparak bu oturma kısmını netleştirerek kesmiş olacağız ve bundan iki parça şeklinde keseceğiz. İki parça kesmemizin sebebi bir tanesi alt kısma gelecek, diğeri onun üzerine yerleşecek olan parça olacak. Evet, zeminleri de kestik. Oturma kısımlarını da kestik. Şimdi koltuğumuzun döşemesini keseceğiz. Ben burada yeşil kadife kullanacağım yine. Yeşili çok seviyorum. Bu koltuğumuzu yeşil kadifeden yapmaya karar verdim. Kadife ile çalışmak biraz zor oluyor. Kayma yapabiliyor. Sağdan soldan çekiştirerek düzeltme yapma ihtimaliniz de olabiliyor tabii. Kumaşta böyle sündürme, çekiştirme şansınız çok fazla olmuyor. Ama kadifede öyle bir şansınız var, imkanınız var. Ama bunda da çok fazla kenarlardan kıvrılma ve sağa sola çok fazla kayma yapabiliyor. Bunun da bu sıkıntısı var. Her iki kumaşın da kendine göre artısı da eksisi de var. Burada kumaşı tam kadife kumaşı koltuğun tam ölçülerine göre kesmeye özen gösteriyorum. Çok fazla pay bırakmak istemiyorum. Kullandığım malzeme ince olduğu için çok fazla ön tarafa sarkıtmak istemiyorum kumaşı. Çünkü o tarafa da kumaş kaplayacağım. Tam ara kısımda, o kalın olan kısımda bırakmak istiyorum kumaşı. Oraya yapıştıracağım. Ee, Onun için öncelikle yapıştırıp daha sonra kalan fazlalıkları kesiyorum.
Aksi halde daha da zor oluyor. Çünkü kadifenin kayma ihtimali daha fazla olduğunu söylemiştim. O yüzden öncelikle buralardan yapıştırıp tam kenar kısımlardan daha sonra dışarı taşan kısımları keserek sadece kenarlarda bırakmış olacağım. Bu şekilde sadece o kısmı yapıştırıyorum. Kalınlık olan kısmını kumaş gelmesini istiyorum. Çünkü orada herhangi bir görüntü kirliliği, gözü rahatsız eden herhangi bir şey de olsa altta kalıyor ya da onun üzerine biye döneceğimiz için ilerleyen sürede oradaki sıkıntılı, kabartılı kısımları kapatmış oluyoruz bu şekilde. Evet, böylelikle bütün parçalarımızın hem ön hem arka tarafına aynı işlemi yaptık. Her iki parçamızı da keserken o kalınlık olan kısımda bitirdik. Kesme işlemimizi yaptık ve temizledik kumaşlarımızın fazlalıklarını. Ve ben bu kısma şimdi siyah renkli bir biye geçiyorum. Hem oradaki yapıştırdığım kısımlarda kötü görüntü varsa onları kapatıyor. Hem de koltuğumuza çok daha zengin bir görüntü katıyor. Kötü görüntü olmasa dahi böyle bir süsleme yapılması gerekiyor. Aksi halde koltuk daha sakin, sade bir görüntüye ulaşıyor. O kadar kendini göstermiyor. Bu şekilde koltuğumuz daha göz dolduran bir görüntüye ulaşmış oluyor. Ben burada siyah kullandım. Yeşile altın da çok yakışır. Altın tonlarında da biye geçebilirsiniz. Bunlar dediğim gibi tamamen sizin zevkinize, tercihinize kalmış seçimlerdir. Evet, bütün parçalarımıza biyelerimizle döndük. Şimdi koltuklarımızın parçasını birbirine eklemeye geldi. Sırasıyla önce sırt parçaya yan kolu yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi sıcak silikonla yapıştırıyorum. Yani artık koltuğumuzun montaj aşamasına geçtik. Dediğim gibi parçası az olduğu için sırt, yan ve 2 tane alt parça bizim için yeterli oluyor bu koltuk çalışmamızda. Evet, gördüğünüz gibi koltuğumuzu tamamladık. Yastıklarını da yapmıştım ben daha önce. Bir başka videoda bunların yapılışını da çekeceğim. Onun için kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.